2026'nın daha Ocak ayı bitmeden Washington'dan Tahran'a, Kiev'den Karakas'a kadar her yer alarm veriyor. Küresel güçler artık bizzat kendi ordularıyla sahada. Geçtiğimiz yılda yok o kadar da olmaz dediğimiz senaryoların bir bir yaşandığını gördük. 2026'da bunun artacağı sinyalleri şimdiden gelmeye başladı bile. Bir yandan İsrail'in İran'a vuracağı o son darbe hazırlığı, diğer yanda Avrupa'nın göbeğinde Oreşnik hipersonik füzelerinin gölgesinde teslim olmayı reddeden bir Ukrayna. Okyanusun ötesinde Hollywood filmlerini aratmayan bir gece yarısı operasyonuyla Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılması, Amerika kıtasında kartların yeniden dağıtılması. Bu da bizi bir soru peşinden götürdü. 2026'da nerelerde savaşlar, sıcak çatışmalar olacak? Ama videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Dünyaya pencereden bakmak yetmez. O kapıdan içeri girip neler olduğunu anlamak gerek. GZT senin için o kapıyı aralıyor. 3 milyon hedefine koştuğumuz bu günlerde kalabalıkların değil, gerçeğin sesini duymak istiyorsan hemen alttaki abone ol butonuna tıkla. Sen de GZT ailesine katıl. ...2026 yılına girdiğimiz şu günlerde dünya haritası üzerindeki görmüş olduğunuz kırmızı alanlar azalmak bir yana giderek daha da etrafa yayılıyor. Bu sahalardan biri Orta Doğu. Orta Doğu'ya hakim olan dünyaya hakim olur. Amerika, İsrail üzerinden son yıllarda bunu başarıyor. Rakipleri bir saf dışı kaldı. Orta Doğu'ya odaklanalım. 2026'da savaşın nerelerde patlak verebileceğini, mevcut sıcak çatışmaların nereye evrileceğini tüm çıplaklığıyla masaya yatıralım. İlk durağımız bölgenin en karmaşık denklemi İsrail ve İran hattı. Hatırlayacaksınız, 2025 yılı bu iki ülke arasında gölge savaşının artık açıktan savaşa döndüğü yıl olmuştu. İsrail, İran'ın vekil güçlerini devre dışı bırakmış, doğrudan İran'a saldırmıştı. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve balistik füze üretim merkezlerini hedef alan o kapsamlı hava saldırıları hafızalarda. Hala hepimiz hatırlıyoruz. Amerika'nın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere saldırmasıyla İran kabuğuna çekildi. 2026'ya başlarken ekonomik krizle boğuşuyor. Halk sokaklarda. Rejim değişikliği istiyor. Amerika protestoculara destek veriyor. İsrail de öyle. Geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail Rusya aracılığıyla birbirlerine saldırmama taahhüdü verdi. Ancak İsrail yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor. İsrail ve İran arasındaki gerilim azalmış değil. Karşılıklı atışmalar hala devam ediyor. לא ניתן לאיראן לשקם את תעשיית הטילים הבליסטיים שלה, בוודאי שלא נאפשר לה לחדש את תוכנית הגרעין שפגענו בה קשות במהלך מבצע עם כלבי. İşin daha da kritik boyutuysa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu denkleme dahil olma ihtimali. Bunun için hazırlanıyorlar. Ancak İsrail'in öncesinde halletmesi gereken bir yer var. Lübnan. İran saldırısı öncesi Hizbullah'ı devre dışı bırakmak istiyor. İsrail, kuzey cephesini tamamen güvence altına almadan İran'a odaklanamayacağının farkında. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very hard where it hurts. So aslında 2025 yılında bunu büyük çoğunlukla başardı. Lübnan'ın güneyi İsrail kontrolünde diyebiliriz. Ara ara saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal ediyor. 2026 yılı İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik çok kapsamlı bir kara harekatına ve Hizbullah'ın askeri kapasitesini tamamen sıfırlamaya yönelik nihai saldırısına sahne olabilir. Bu iki cephede İsrail'in tekrar savaşı tetikleyecek saldırı olasılığı çok yüksek. Devam edelim. Tabii bir de kapanmayan yara Gazze var. Hamas'la yürütülen müzakereler şu an pamuk ipliğine bağlı. İsrail ara ara ateşkesi ihlal edip Gazze'deki masum halka hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tekrar en üst seviyeye çıkarmak için fırsat kolluyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde kontrolü tam anlamıyla sağlayıp Hamas'ı denklemden silmeden diğer cephelerde rahat hareket edemeyeceğini biliyor. Bu yüzden Gazze 2026'da da maalesef sivil can kayıplarının ve yıkımın konuşulduğu bir merkez olmaya aday. Orta Doğu'dan devam edelim. Rotamızı kuzeye, Suriye'ye çevirelim. Suriye'de Beşer Esed'in devrilmesinden sonra hala tam bir bütün değil.
çatışmalar, olaylar devam ediyor ve 2026'da bu hareketlilik artarak devam edecek gibi. Terör örgütü YPG ile Suriye ordusu ara ara çatışma noktasına geliyor. Suriye, YPG'nin 10 Mart mutabakatına uymasını istiyor. Ancak hala bir adım ilerlenmiş değil. 2026 yılına başlarken hemen ilk hareketlilik Halep'ten geldi. Halep'in kuzeyindeki Eşrefiye Beni Zeyd ve Şeyh Maksud YPG terör örgütünden temizlenerek kontrol altına alındı. Örgüt savaşçılarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi sağlandı. Ancak operasyon genişleyecek gibi. Suriye, Halep'ten sonra Deir Hafir, Meskene, Tapka ve Rusafe'de ilerleyeceği düşünülüyor. Artık Suriye ordusuyla terör örgütü YPG arasında doğrudan ve büyük çaplı bir savaş ihtimali her zamankinden daha yüksek. Şam yönetimi, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak adına YPG'nin Fırat'ın doğusuna tamamen çekilmesini ve mevcut yapıların merkezi hükümete entegre edilmesini şart koşuyor. Ancak Fırat'ın doğusuna çekildikten sonra entegrasyona uymayan YPG'yi Suriye'den tamamen çıkarmak için savaşma ihtimali de bir o kadar yüksek. Ülkenin enerji kaynaklarının olduğu bölgeleri geri almayı hedefliyor. Anlaşılan o ki Suriye'de 2026 suyun pek durgun olmadığı yıl olacak gibi gözüküyor. Orta Doğu turumuz henüz bitmedi. Arap Yarımadası'nın güney ucuna Yemen'e iniyoruz. Yemen'de 5 günde harita değişti. Haritaya bakalım. Yarısı sapsarı görüyorsunuz değil mi? Bu da Suudi Arabistan'ın müdahalesinden sonraki harita. Ocak ayının ilk haftasında Suudiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıllardır desteklediği Güney Geçiş Konseyi ve bağlı grupları beklenmedik bir hızla sahne dışına itti. Airframes and others helped bomb the Houthis for 50 days and they cried uncle. Said we're not going to shoot at your ships anymore. And American ships around the world and in that region sail freely. Peace through strength. O karmaşık, çok aktörlü Yemen haritası bir anda sadeleşti. Suudiler arka bahçesinde oyunu tekrar eline aldı diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlerin çöküşüyle birlikte sahada artık sadece Suudi Arabistan destekli merkezi hükümet güçleri ve İran destekli Husiler kaldı. Husilere gelince, ara ara Amerika ve İsrail hava operasyonlarıyla zayıflatmaya çalışıyor. 2025 yılında çokça saldırı düzenlendi. 2026'da bunun katlanarak devam etmesi bekleniyor. İsrail, Hizbullah ve İran gibi Yemen'deki Husileri de saf dışı bırakmak istiyor. Bugünlerin en sıcak konusu olan coğrafyaya gidelim. Grönland'a. Grönland şu an dünyanın en değerli yeri. Amerika'nın Venezuela hamlesinden sonraki en büyük hedefi artık net bir şekilde burası. Trump yönetimi burayı bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor ve söylemlerini giderek sertleştiriyor. Trump'a göre orayı biz almazsak Rusya veya Çin alacak. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to Washington, Grönland'ı Kuzey Amerika'nın güvenliği için vazgeçilmez bir kalkan olarak görüyor. Rusya ve Çin'in burada rahatça dolaşmasını engellemek istiyor. İşte Amerika bu iki küresel rakibini arka bahçesine sokmamak için Grönland'ı fiilen ilhak etmeyi veya satın almayı aklına koymuş durumda. Ancak Avrupa duruma karşı çıkıyor. Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğunu belirtseler de güçlü ve topluca bir sert söylemleri henüz yok. Avrupa'ya odaklanıyoruz. Artık savaşların konuşulduğu kıta olarak devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı 3. yılını devirip 4. yılına girerken 2025 yılı askeri literatüre girecek çok kritik hamlelere sahne oldu. Moskova hipersonik füzelerle, Ukrayna ise örümcek ağı operasyonu gibi stratejik operasyonlarla Rusya'ya maliyeti büyük zararlar verdi. 2025'te tarafların barışması için çokça girişim oldu. Putin Alaska'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump tarafından kameralar önünde aşağılandı. Ukrayna 2026'da da Rusya'nın işgal ettiği doğu kesimlerini bırakmayacağını yineliyor. Ayrıca Rusya, Avrupa ülkelerini birbirine düşürmek için dezenformasyon, sabotaj ve suikast gibi hibrit savaş yürütmesi muhtemel. NATO üyelerini birbirine düşürmek için Avrupa'nın açıklarını kovalayacak yıl olacak. NATO'nun doğu kanadına insansız hava araçlarının ihlali de 2026'da tansiyonu yoklamak için en etkili hamle olacak gibi. 2026 aslında Avrupa'nın zayıf noktalarını göstermesi halinde Rusya'nın eline koz olacaktır. Bu NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bütünlüğünün zayıflaması gibi. Ayrıca Rusya, Gürcistan ve Moldova'ya müdahale edebilir. Geçtiğimiz günlerde Moldova Cumhurbaşkanı Rusya karşısında duramayız, Romanya ile birleşebiliriz dedi. Moldova'da işler karışık. Tarafsız bir ülke. Eğer Romanya'ya katılırlarsa NATO kalkanına girecekler.
Ancak Rusya'nın fiilen kontrol ettiği bölge var. Transdniester bölgesi. Ayrılıkçı bölgede 15.000 Rus askeri bulunuyor. Rusya, Avrupa Birliği yanlısı Cumhurbaşkanı seçilince müdahalesini giderek artırdı. Arka bahçesini Avrupa Birliği ve NATO'ya kaptırmamak için olası harekat düzenleyebilir. Yönümüzü Güney Asya ve Pasifik hattına çevirelim. Burada da sular hiç durulmuyor. Aksine kaynamaya devam ediyor. İlk durağımız dünyanın en kalabalık iki düşmanı, Hindistan ve Pakistan. Hatırlayacaksınız. 2025 yılı bu iki nükleer güç arasında son yılların en ciddi hava çatışmalarına sahne olmuştu. Pakistan Hava Kuvvetleri Hindistan'a ait çok sayıda savaş uçağını düşürdü. Bu durum Hindistan'ın askeri prestijini bu kayıplarla ciddi şekilde sarstı. 2026 yılı Hindistan için bir rövanş yılı olarak görülüyor. Modi hükümeti 2025'te yaşanan o hava hezimetinin ve kaybedilen uçakların intikamını almak, iç kamuoyunda zedelenen imajını düzeltmek için fırsat kolluyor desek yanlış olmaz. Yeni Delhi'de konuşulan senaryolar Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesine yönelik kapsamlı bir kara ve hava operasyonunu işaret ediyor. Ancak Pakistan da boş durmuyor. Çin'den tedarik ettiği yeni nesil hava savunma sistemleri ve insansız savaş uçaklarıyla sınır hattını tahkim etmiş durumda. 2026'da Keşmir hattında taraflar birbirlerine karşı hazırlık alarmında. Asya'dan devam ediyoruz. Asya'da Amerika'nın en korktuğu senaryo karşımıza çıkıyor. Hatta sadece Amerika değil, dünyanın kaderini değiştirecek o büyük senaryoya bakalım. Olası Çin ve Tayvan savaşına. 2026 Pekin yönetimi için Tayvan'la birleşmeye giden yolun son adımları gibi. Çin ordusu 2025 boyunca Tayvan adasını kuşatma tatbikatlarını bir tatbikat olmaktan çıkarıp fiili bir ablukaya dönüştürdü. Yıl bitmeden yaptıkları son tatbikatta adaya oldukça yaklaştılar. Artık Çin savaş uçakları ve gemileri Tayvan'ın hava ve deniz sahasını her gün ihlal ediyor. Tayvan halkını psikolojik olarak savaşa hazırlıyor. Amerika'nın stratejik planlamasına göre Çin, Tayvan'ı 2027'de işgal etmeye hazırlanıyor. 2026'da beklenense Çin'in Tayvan'ı doğrudan ve topyekün işgal etmesinden ziyade adayı tamamen boğacak bir ablukaya alması olacak gibi. Ancak Tayvan ordusu ve Amerika bu senaryoya karşı kirpi stratejisiyle hazırlanıyor. Adayı füzelerle, deniz mayınlarıyla ve drone sürüleriyle donatıyorlar. Belki de Çin ve Tayvan arasında savaş olmayacak. Ama savaş zamanı gibi hazırlıklar ve yüksek tansiyon giderek artacak gibi görünüyor. Güneydoğu Asya'ya geliyoruz. 2026'da muhtemel çatışmaların yükselmesini beklediğimiz yer Kamboçya ve Tayland. Peki bu iki ülke neden savaşıyor? İlk olarak bunu anlayalım. Krizin merkezi Tayland'ın doğusunda yer alan turistik Go Gut adasıdır. Tayland, 1907 tarihli Fransa-Siyam Anlaşması'na dayanarak adanın tamamının tartışmasız şekilde kendisine ait olduğunu savunuyor. Kamboçya ise 1972 yılında tek taraflı olarak çizdiği deniz sınır haritasıyla adanın etrafındaki deniz alanının ve dolaylı olarak adanın bir kısmının kendi kıta sahanlığına girdiğini iddia ediyor. Her iki ülkenin de burası benim dediği yaklaşık 26.000 kilometrelik tartışmalı bir deniz alanı var. 2025'te taraflar arasında denizde balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik unsurları üzerinden ciddi sürtüşmeler ve ufak çaplı sıcak temaslar yaşandı. 2026'da ise bu durumun bir enerji savaşına dönmesi, ara ara çatışma olması yüksek ihtimal. Kamboçya'nın Çin'le yakınlaşarak donanmasını güçlendirmesi Tayland'ı tedirgin ediyor. Eğer Kamboçya bu tartışmalı sularda tek taraflı sondaj çalışmalarına başlarsa veya Tayland donanması Kamboçya gemilerine ateş açarsa dünyada yeni bir savaş cephesi açılabilir. Hemen batıya, Sahel kuşağına geçelim. Mali, Nijer ve Burkina Faso hattında burası darbeler kuşağı olarak biliniyor. Ama buradaki asıl sorun artık darbeler değil, yayılan terör. Fransız askerlerinin kovulup yerini Rus paralı askerleri Wagner'in aldığı bu bölgede güvenlik tamamen çökmüş durumda. Uzmanlar El-Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar 2026'da strateji değiştirerek gözünü kıtanın içlerinden sahil şeridine yani Gine Körfezi ülkelerine dikecek diyor. Benin, Togo ve Gana gibi ülkeler kuzey sınırlarında savaş etkisini hissetmeye başladı bile. Devam edelim. 2026 yılı Latin Amerika tarihinde bir dönüm noktası olarak başladı bile. 3 Ocak gecesi yaşananlar film senaryolarını aratmayacak cinstendi ve bölgedeki tüm dengeleri alt üst etti. Amerika'nın özel kuvvetleri Delta Force'un Caracas'a inip Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini tek bir gece operasyonuyla ülkeden kaçırması dünyada şaşkınlık oluşturdu. En çok şaşıranlarsa Latin Amerika ülkeleri oldu. Trump, Venezuela sonrası Latin Amerika'da yeni hedefler koydu. Kolombiya, Meksika, Küba.
Ayrıca göreve geldiğinden beri tıpkı Grönland gibi Panama'yı istiyor. Panama'yı Amerika yaptı, Amerika işletmeli diye defalarca söyledi. Panama'nın kanalı işletmede yeterli olmadığını söylüyor. Diğer Latin Amerika ülkelerine bakarsak onları genelde uyuşturucu ve göçle suçluyor. Kolombiya'ya bakarsak Kolombiya Başbakanı'na hasta adam dedi. Ayrıca Maduro'ya yapılan operasyon gibi bu tarz operasyon kulağa hoş geliyor diye mesaj verdi. Trump, Meksika'nın uyuşturucuya karşı yeterince müdahale etmediğini söylüyor. Onlar kartelleri temizlemezse biz içeri girip onları yok edeceğiz dedi. Görünen o ki Amerika arka bahçesini kontrol altına almak istiyor. Kanada'yı ekonomik olarak zorladı. Venezuela'yı Maduro'yu bir gecede kaçırarak devre dışı bıraktı. Petrollerini eline almaya başladı bile. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük petrol şirketleriyle Venezuela'daki petroller için bir araya geldi. Küba içinse yakında onlar hakkında konuşmamız gerek dedi. Ülkeleri ya benimlesiniz ya da değilsiniz diye tehdit ediyor. Görünen o ki 2026'da Latin Amerika ülkeleri Trump'la uğraşacak gibi. Bu ülkelere askeri müdahaleden ziyade ekonomik baskı ve ambargonun arttığı yıl olabilir. İşte böyle. Dünyada her kıtada ayrı bir savaş hikayesi var. Ancak video başında da dediğimiz gibi artık eski kurallar yok. Kim güçlüyse tüm kuralları çiğneyip istediğini almaya çalışıyor. Uluslararası hukuk dediğimiz o ince çizgi artık zayıf devletler için geçerli. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.